Herkese tekrar merhabalar. Yeni bir video. Veeam Data Cloud Vault'u konuşuyor olacağız hızlıca. Nedir, ne gibi senaryolarda kullanırız? Bunları tartışıyor olacağız diyelim. Veeam Data Cloud isminden kısaca sizlere bilgi vermeye çalışayım. Veeam içerisinde zaten on-premise çözümlerimizi bilirsiniz. Veeam Data Platform diye geçer. İçerisinde bildiğiniz ünlü çözümlerimiz var diyelim. Bununla beraber de Veeam Data Cloud'da bulut platformu içerisinde yine as a service olarak hizmet verdiğimiz servislerimizin çatı ismi gibi düşünebilirsiniz. Neler var? Microsoft 365 7'ini alacaksak Veeam Data Cloud'u kullanabiliyoruz. Bununla beraber Azure, Salesforce ve Entra ID yeni eklenen servislerden ve geçtiğimiz sene sonuna doğru da VMvault hakkında sizleri bilgilendirmiştik. Bir storage as a service gibi düşünebilirsiniz. Veeam Data Cloud içerisinde dolayısıyla backup and replication'da kullanabileceğiniz çok güzel bir sınırsız obje tabanlı bulut depolama alanı gibi düşünebilirsiniz. Nedir VMvault diyecek olursak güvenli bulut depolama alanı gibi düşünebilirsiniz. Yine Azure'da Veeam mühendisleri tarafından yapılandırılıyor ve kontrolleri yapılıyor. Tabii en büyük gücü hem yönetimsel anlamda altyapıyı yönetmek yerine Veeam mühendisleri sizler için yönetiyor, oradaki güvenliğini sağlıyor. Diğer yandan da Azure'da bulunan öngörülemeyen maliyetler de zaten ortadan kalkıyor diyelim. Şimdi hızlıca kullanım senaryolarından da bahsedelim. Ne gibi senaryoları kullanabiliriz diyecek olursak, dediğimiz gibi bu bir depolama alanı. Yani ben Veeam Backup and Replication'da çok hızlıca bu depolama alanı tanımını yedeklemelerimi ya da yedeklemelerimin bir kopyasını bu bulut ortamına çok rahatlıkla gönderebiliriz. Tabii ki network trafiğini de mutlaka incelemek gerekiyor. Ekranda gördüğünüz gibi zaten yedek depolama alanım varsa yani ilk yedeklemelerimi yazdım ama ya bir kopyasını hep deriz ya 3-2-1 kuralı bir kopyasını bulut depolama alanına çıkayım, sınırsız olsun, ihtiyacım kadar büyüyeyim, istediğimde silinsin, esnek olsun, depolama alanlarıyla uğraşmayayım derseniz açıkçası biçilmez kaftan. Tabii diğer bir yandan da arzu ettiğinizde hiç depolama alanlarıyla uğraşmayayım derseniz de ilk yedeklemeleri dahi bu alana rahatlıkla gönderebiliyorsunuz. Az önce de dediğim gibi esasında avantajları çok fazla. Avantajlarından bahsedecek olursak her şeye dair bir lisanslaması var. Biraz sonra tekrar detaylandırıyor olacağız. İşte depolaması, yazması, işte okuması için belli API kollar vardır. Bunlar maliyetsel anlamında öngörülemiyor. Dolayısıyla zaten orada maliyet yönetimi çok büyük söz konusu oluyor. Tabii ki blob storage'in ya da obje tabanlı nesne depolama alanlarının getirdiği çok büyük avantajlar var. Ölçeklenebilirlik anlamında sınırsız olarak çok kabaca büyüyebilirsiniz. Bununla beraber de arka planda zaten cold storage'da durduğu için hızlı kurtarmaları da destekleyen altyapıyı da sağlıyoruz. Şimdi bu kapsamda güvenlik anlamında da düşündüğümüzde hep 3-2-1 az önce de bahsettiğim gibi bu ortamlardan konuşuruz. Ne deriz? 3 kopyanız olsun. Ekranda gördüğünüz gibi 3 kopyayı sağlayacağınız altyapıyı sağlayabilirsiniz. İşte ikisi farklı medya, bir tanesi offsite olsun, air gap bir ortamda olsun, immutable olsun deriz. Bunların hepsini de bu yapıyla rahatlıkla kendi mimarınıza özel olarak yazabilirsiniz. Zaten immutable by default olarak çalışıyor. Zaten buluta çıkıyorsunuz, air gap bir ortam sağlamış oluyorsunuz. Tabii bu üçüncü bir kopyası zaten yedeklerinizin bir kopyası burada oluyor. Tabii şeylerden de bahsetmiyorum. Azure platformunda olduğumuzda zaten biraz sonra lisansal anlamda da konuşuyor olacağız ama local redundant ya da zone redundant opsiyonları seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla yedekleme dosyaları olarak konumlandırdığımız o dosyaların da arka planda 9999'lara dayanan durability'si de bulunuyor. Aynı veri merkezi içerisinde veya farklı geografik bölgeler arasında da Azure platformu içerisinde de mutlaka yedekliliği sağlanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla çok güçlü bir hale geliyoruz. Diğer yandan zaten çok kolay bu servisi aldığınızda Veeam otomatik olarak servisi zaten sizlere açıyor. Bizim tek yapmamız gereken Veeam Backup and Replication'da bunların konfigürasyonunu yapmak kalıyor. Dolayısıyla yedeklemelerimizi çok hızlı bir şekilde çok daha güvenli hale getirebileceğimiz mimarileri de oluşturabiliyoruz diyelim. Az önce de bahsetmiştim. Bu kapsamda Vault içerisinde 2 farklı lisanslama modeli var. İkisi de esasında çok benzer, aynı yapı ama, hani, bir tanesinde arşiv verilerimizi yolluyorsak, eğer üçüncü bir kopyayı yolluyorsak zaten zone redundant'a ihtiyacımız yok. Üçüncü bir kopyayı yolluyoruz. Dolayısıyla maliyetler de daha etkin oluyor diyelim. Değişmezlik, şifrelenme zaten ikisinde de var. Aradaki en büyük farklılık esasında LRS ve ZRS zone redundant storage'ların olması. Bununla beraber zone redundant olan Advanced pakette, o Advanced paketteki esasında use case'imizde ilk yedeklemelerimizi yollamak. Dolayısıyla zone redundant zaten önemli. Bununla beraber de ilk yedeklemeler olduğu için daha fazla kurtarma yapabileceğimiz, veri okuma yapabileceğimiz anlamına geliyor. Verilerinizi istediğiniz kadar kurtarma yapabileceğiniz lisans modeliyle geliyor diyelim ama bunlar tabii ki değişebilir. Mutlaka Veeam müşteri yöneticinizle her zaman irtibatta olun derim.
Şimdi teknik anlamda neler var? Zaten Veeam Backup and Replication arayüzüne de beraber bakıyor olacağız. Oraya girdiğimizde bu account'a eklemek istediğimizde zaten arka planda my.veeam.com yani sizin müşteri portalinizde haberleşmek isteyecek. Orada bir otorizasyon süreci var. Çünkü aldığınız lisansın ya da aldığınız Vault alanının tanımını my.veeam.com'dan yapıyorsunuz. Veeam Backup and Replication'a eklerken de orada authorization yapıp daha sonra eklemesini yapıyor. Wizard'lara biraz sonra beraber bakıyor olacağız. Bu wizard'ı geçtiğimizde zaten my.veeam.com'da herhangi bir Vault lisansı olduğunuzda zaten otomatik olarak görüyor olacaksınız. Bu Vault'ları my.veeam.com içerisinde de sizler yaratabiliyor oluyorsunuz. İlk tanımları bu Vault'un otomatik olarak oluşturulması için my.veeam.com bizim lisans müşteri portalimiz. Dolayısıyla burada yapmanız gerekiyor. Ondan sonrası da zaten Veeam Backup and Replication'da aynı bir depolama alanı olarak ekliyoruz. Diğer süreçler zaten aynı. Orada mimarimize ve operasyonel süreçlerimizde hangisi bize uygunsa onu seçerek hayatımıza devam edebiliyoruz diye. Şimdi arzu ederseniz Veeam Backup and Replication tarafında da hızlıca ekran görüntülerini beraber inceleyelim. Şimdi demo ortamımıza geldik. Hızlıca Veeam Backup and Replication konsolumuza bağlandık. Zaten normal şartlarda da yapmamız gereken nedir? Yedekleme yazacağımız alanı tanımlayacağız. Proxy'lerimizi tanımlayacağız. Sonra da yedekleme görevimizi yapacağız. Bu adımlar zaten aynı. Sadece VMvault'u eklerken VMvault adımlarını takip etmemiz gerekiyor. Zaten backup altyapısına geldiğimizde add repository dediğimizde wizard'lar zaten bizlere yardımcı oluyor. VM Data Cloud Vault seçerek bu wizard'lar üzerinden tanımlamalarımızı çok rahatlıkla yapabiliriz. Ne yapıyoruz? İsmini veriyoruz. İsmini verdikten sonra da account planning tarafında zaten backup server'ı otorize ediyoruz. Yani buradan girip authorization'a bastığımızda my.veeam.com'a giriş yapacağımız bilgileri hani bir nevi bir lisans admin şifremizi girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra da zaten my.veeam.com'da oluşturduğumuz vault'ları görerek oradan bir tanesini seçip devam edebiliyoruz. Ben mevcuttaki bir tanesi üzerinden gidelim. Eklenmiş bir tanesi üzerinden ismini verdim. Credential'larımı girdim. Daha sonra da connection modumu belirtiyorum. Connection modu da esasında veriyi gönderirken verinin hangi sunucular üzerinden akacağının ayarlarını yapıyorum. Direkt olarak seçebilirsiniz. Bu sayede proxy'ler veya agent'lar direkt olarak VMvault'la konuşabilir hale geliyor. Ya da yapınız gereği belli bir sunucu üzerinden internet çıkışınız varsa onu da gateway olarak tanımlayabiliyorsunuz ve network akışını çok rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra zaten bilgiler olduğunda arka planda container seçimine geçiyoruz. Container seçimi de zaten daha öncesinde my.veeam.com'da yaptığınız ayarlar. Bunları da yazdıktan sonra zaten immutable periyodumuzu ayarlıyoruz. Arzu ederseniz de consumption'ı da limitleyebileceğiniz ayarlar bulunuyor. Daha sonrası zaten Vault Server ve diğer ayarlar. Bunu yaptığımızda zaten otomatik olarak artık bir storage olarak VMvault, Veeam Backup and Replication içerisinde tanıtılmış oluyor diyelim. Ondan sonrası çok kolay. Hiçbir fark yok. Tek yapmamız gereken mevcut bir tane görevi açalım. Repository kısmında yani yedekleme göreviniz içerisinde seçtiğiniz storage kısmında tekrar o sekmeye gelelim. Burada tek yapmanız gereken Veeam Data Cloud Vault'u seçmek. Tabii burada senaryoları mutlaka değerlendirmek gerekiyor. İlk aldığınız backup'ları yollamak bir senaryo olabilir. Az önce bahsettiğim gibi ikinci yedeklemeleri yollamak bir senaryo olabilir. Ki ikinci senaryoda da opsiyonlarımız var. Backup kopya olarak farklı schedule'larda yollayabilirsiniz veya Veeam'in Scale Out Backup Repository dediğimiz katmanlandırılmış depolama alanları yapısını kullanarak tek bir görevde de işte farklı senaryoları da arşivleme senaryolarını da oluşturabilirsiniz diyelim. Dolayısıyla bunlar da zaten teknik anlamda mimarisel olarak da tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yetenekler anlamına geliyor. Veeam Data Cloud Vault bu kadar kolay. Eğer hani bir storage yatırımı yapmak istiyorsanız veya işte storage yatırımlarınızı bulut platformları üzerinde yatırımlarınızı yapmak istiyorsanız mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum diyelim. Ve böylece çok kolay bir o kadar da güçlü olan Veeam Data Cloud Vault üzerinde sizlere bilgi paylaşmış oldum. Umarım yardımcı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.